Bağdatlı Ruhi, 1534-1605. Adı Osman olup, mahlası Ruhi'dir. Bağdat'ta doğup büyüdüğü için Ruhi-i Bağdadi, Bağdatlı Ruhi diye tanındı. Bağdadi nispesi kendisine, Ruhi mahlasıyla şiir yazan 10 kadar şairden ayırmak için sonradan verilmiştir. Yakın arkadaşı, tezkire sahibi Ahdi'nin verdiği bilgiye göre babası, Ayaşpaşa mahiyetinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ordularıyla Bağdat'a giderek orada yerleşen Rumelili bir sipahiydi. Ruhi'nin eğitimi hakkında fazla bilgimiz yoktur. Eğitimini Bağdat ve civarında tamamladığı tahmin edilmekle beraber nerelerde ve kimlerden dersler aldığı bilinmez. Şiirlerinden, bir dönem için baba mesleğini seçip sipahilik yaptığı ve askerlik mesleğinde ilerleyerek kendisine bir kasabanın dirliğinin verildiği anlaşılmaktadır. Bağdat valisi olan paşalara sunduğu kasideleri bu döneme ait olmalıdır. Serazat bir ruha sahip olan Ruhi askeri görevlerden ayrılınca diyar diyar dolaşarak meşrebine uygun ortamlar aradı, ancak hiçbir yerde yerleşemedi. 50'li yaşlarında Bağdat'ta bulundu, 1585 yılında Bağdat'a defterdar olarak tayin edilen Gelibolulu Aliye kasidesinden anlaşılmaktadır. Kaynaklar onun seyahate düşkün olduğunu, farklı yerleri görmekten büyük zevk aldığını nakleder. Şiirlerinde geçen yer adları ve oralara ilişkin ifadeleri, kaynakların bu tespitini pekiştirmektedir. Ruhi kalenderane bir hayatı çeşitli zorluklar içinde geçirerek Şam'da vefat etti. Ölümüne Buhurizade Mustafa Altri Efendi, gitti Ruhi Adem iklimine mısrasıyla tarih düşürmüştür. Bağdatlı Ruhi'nin edebi kişiliği. Ruhi, en çok gazel yazan divan şairlerindendir. Divanında 1115 gazel yer alır. Gazellerinde lirik bir söyleyiş tarzı ve rimçe bir eda vardır. Bu özellik gazel nazım türünün birinci planda aşkane olması, içkiden, sevgiliden, ayrılık ve vuslattan bahsetmesi ve başkaları sebeplerden kaynaklanıyor olmalıdır. Ancak bu özelliğin, mahlasından da anlaşıldığı gibi onun iç dünyası ile de ilgili olduğunu belirtmek gerekir. Ruhi, zaman zaman kendi şiirlerinden söz ederken gazellerine farklı bir güven duyduğunu açığa vurur. Ruhi, sosyal hayata ve hadiselere duyarlı bir divan şairidir. Belki de bu yüzden şiirlerinde söz ve mana oyunlarına fazla yer vermez ve yine bu yüzden şiirlerine akıcılık ve sadelik hakimdir. Divanında konuşma diliyle söylenmiş mısralar çoktur. Bazı gazellerinde dini konuları işlemiştir. Bilhassa her harfle yazılan gazellerin birincileri bu türdendir. Mistik yaratılışlı ve bir yere veya kimseye gereğinden fazla bağlanmayan bir şair olduğu için onun Mevlevi, Bektaşi, Hurufi olduğuna dair farklı görüşler ileri sürülmüştür. Oysa onun gazellerine bakılırsa Rumelili şairlerin yaptığı gibi tasavvuf coşkusunun, gündelik hayatın başkaları tarafından yeterince fark edilmeyen ayrıntılarının sade bir anlatımla sunulduğu görülür. Bağdatlı Ruhi'nin eserleri. Ruhi'nin günümüze ulaşan bilinen tek eseri Türkçe divanıdır. Külliyat-i Eşar-ı Ruhi-i Bağdadi adıyla 1870'te İstanbul'da basılmıştır. Sadece İstanbul kütüphanelerinde 18 yazma nüshası bulunan divanın ilk baskısı 1287'de İstanbul'da Arap harfleriyle yapılmıştır. Bilimsel neşri, Coşkun Ak tarafından yapılmıştır. Ruhi divanında ikisi manzum mektup olmak üzere 40 kaside, 6 mersiye, 1 terkip, bent, 1 tercih, bent, 3 muaşşer, 10'lu, 2 müsemmen, 8'li, 7 müseddes, 6'lı, 1 muhammes, 5'li, 94 tarih, 2 murabba, 1 muamma, 8 tahmis, 1115 gazel, 28 rubay, 26 kıta vardır. Bağdatlı Ruhi'nin bir şiiri. Sanman bizi kimsire, yengürüle mestüs. Bize il harabatlanuz mestiyelestüs. Der, damen olanlar bize alude sanurlik. Biz mail, ibus, ile, icamu kefridestüs. Bu alem, ifanide nemirune gedayus. Alalara alalanırus pestile pestüs. Sadrın gözedük neyleyelim bezim icihanum. Vay ivum, imeydür yerimiz bade, berestüs. Erbab, garaz bizden ıra olduğu yegdür. Düşmez ire zira okumuz sahip işastus. Mail de gülüz kimsenin azarına amma. Hatır, siken, izahid, ipeymane, şikestüs. Hem kaşe, yerbab, dilüz arbedemiz yok. Meyhanede yüz gerçi veli aşk ile mestüs. Biz mest, imeygede, alem, icanus. Ser, halka, cemiyet, ipeymane, keşanus. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.